kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte çok şık, incili, gösterişli bir patik çalışmak istiyorum arkadaşlar. Ben ip olarak bunu tercih ettim. Siz dilediğiniz renk tercih edebilirsiniz. Ben bordo sevdiğim için bu rengi tercih ettim. Bu markayı tercih ettim. Tığ olarak 2 numara 2 milimetre tığ tercih ediyorum arkadaşlar. Bir de şöyle ipin geçeceği büyüklükte bu incilerden bir patiye toplamda 50 tane gidiyor. Bir çifte 100 tane inci gidiyor arkadaşlar. Yuvarlak uçlu bir patik olacak patiğimiz. Şimdi hemen başlayalım isterseniz patiğimize. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Halka yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu halkanın içerisine toplamda 14 tane trabzan yapalım. Ben 37-38 numara için yapıyorum bu patiği. Trabzan dediğimiz neydi? Tığımızın önüne ip alıyoruz ve 2 kere de çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 14 tane dolduralım arkadaşlar. Toplamda 14 trabzan oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi ilk ilmekle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Tığımın önüne ip aldım. Bu sefer her bir trabzan içerisine 2 tane trabzan yaparak ilmek sayımızı 28'e çıkarıyorum arkadaşlar. Bu sırada her ilmeğe 2 tane batarak artırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Her bir ilmeğe 2 tane batıp toplam ilmek sayısını 28'e çıkarın. İkinci sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıraya geçtim arkadaşlar. Bu sefer de bir tek bir çift yaparak bu sıramızı da bu şekilde artırmayla tamamlıyorum arkadaşlar. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar beraber devam ederiz bir sonraki sıraya. 3. sıramızı da tamamladım arkadaşlar. 3. sıramızda toplam ulaştığım ilmek sayısı 42 oldu. Şimdi 4. sıramızda 2 zincir çekelim. 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 tane tek ilmek yaptık. Bir tane çift. İpim düğümlenmiş, kusura bakmayınız arkadaşlar, özür diliyorum. 4 tane tek, 1 2 3 4 tane tek ilmek yaptım. Bir tane çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edin arkadaşlar. Sonrasında bir sonraki sırada beraber devam ederiz. 4. sıranın sonunda toplam ulaştığım ilmek sayısı 50 oldu arkadaşlar. Ben 37-38 numara yapacağım için ilmek sayımızı 52'ye çıkarmak için bu 5. sıramızda da şu iki noktada şöyle katladığımda yanlarda kalacak şekilde 2 tane artırma yapacağım arkadaşlar. Siz de o şekilde yapın. Diğer hepsine tek batacaksınız. Bu 5. sıramız modeli kurmadan önceki son sıramız arkadaşlar. 6. sıramızda modelimizi kurmaya, sonrasında da inci kullanmaya başlayacağız. Şimdi bir tane burada artırma yapacağız. Bir tane de burada. Beşinci sıramızda 2 tane artırmayla toplam 52 ilmeğe ulaştık arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bir artırmayı burada yaptım. Diğer artırmayı da burada yaptım. Şimdi 19 tane trabzan yapalım ve bu sırada artık ön tarafından modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 18 ve 19 tane trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın önüne ip alıyorum. 1 2 3 4 trabzan atlıyorum. 5. trabzana üst taşı yapıyorum. Yani 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum.
aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Aynı deliğe 2 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine. 1 2 3 4 trabzan atlıyorum. 5. trabzana bir su taşı daha yapıyorum bunun aynısını. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Evet, modelimiz genel olarak bunun üzerine kurulu olacak. 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar. 1 2 3 4 trabzan atlıyorum. 5. trabzana batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar toplamda 19 trabzan yapmış olacağız zaten. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzan yapalım. Bir sonraki sırada şu trabzanların bittiği yere kadar gelelim arkadaşlar. İkinci sıramızı göstereyim, modeldeki ikinci sıramızı. Söylediğim gibi bir üst sıraya geçip 19 trabzan yaparak model yerimize geldim arkadaşlar. Bakın, modelin sonuna kadar hem sağda hem solda iki tarafta da eşit olarak 19 trabzanla ilerleyeceğiz. Bir artırma eksiltme yok. Buradan sonra sadece şu ön tarafta model işi değişecek. 1 2 3 4 zincir çektim yine. Su taşının içerisine bir tane daha su taşı yapıyorum. Yani su taşının içine her sırada su taşı yapacağız. 2 1 2 zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 1 zincir çektim arkadaşlar. Bir tane ince alıyorum. İnciyi öne getiriyorum. İnciyi öne aldım. Şu ortadaki deliğin direkt içerisine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, burada bir zincir çektim sadece. Tığımın önüne ip aldım. İnciyi de ön tarafa aldım. Bu ortasında, tamamen zincirin direğine falan değil, ortadan bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Su taşımızı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 2 zincir çekip aynı yere 2 trabzan daha yaptım. Su taşının üzerine su taşı yaparak devam edeceğiz yani. 4 zincir çekiyorum. 3 4 ve 19 trabzanımızı yapıp sırayı bitiriyorum. Bir sonraki sırada yine arkadaşlar 19 trabzan yapın. Buraya gelin. 4 zincir çekerek su taşını yapın. Orta kısmı beraber yapalım. 19 trabzanımı yaptım. 4 zincirimi çektim. Buradaki su taşının içerisine su taşını yaptım arkadaşlar. Her sırada bu işlemimiz aynı. Buraya kadar aynı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada inci sayımızı 2'ye çıkaracağız. Tığımın önüne ip aldım. İnciyi de ön tarafa aldım. Hemen şuradaki bir zincir çekip kutucuk oluşturduk ya, onun içerisine, incimiz burada kalsın. Onun içerisine bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. Bir önceki sırada inci koyduğumuz trabzan üzerine boş bir trabzan yapıyoruz inci almadan. Şimdi bir inci daha aldık tığımızın önüne. İkinci kutucuğa bir trabzan daha yapıyoruz. İnciler önde kalıyor. Bir zincir çekiyoruz. Su taşımızı yapıyoruz. 4 zincir çekip 19 trabzanımızı yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine bir üst sıraya 2 zincirle geçelim. 19 trabzan 4 zincir artı su taşımızı yapalım. Bu ortada tekrar devam edelim birlikte. Geldim arkadaşlar, su taşımızı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir ince alıyorum tığımızın önüne ve bir önceki sırada bir zincir çekerek kutucuk yaptığımızın içine bir trabzan yapıyoruz. Yanına bir tane boş trabzan yapıyoruz. Yani bir önceki sıradaki incinin üzerine bir boş trabzan yapıyoruz. Bir boş bir dolu gibi, bir incili bir incisiz. Şimdi yine incimizi aldık. Üçüncü trabzanımızı incili olarak yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Bir önceki incili trabzanın üzerine boş trabzan yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. İnciyi alıyoruz ve 5. trabzanımızı incili olarak bir önceki sırada bir zincir çektiğimiz kutucuğun içerisine yapıyoruz. Bu şekilde bakın, yavaş yavaş şekilleniyor. Bir zincir çekiyoruz ve su taşımızı yaparak sırayı tamamlıyoruz. Su taşı 4 zincir 19 trabzan, sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sırada yine aynı işlemlerle su taşının olduğu yere kadar gelelim arkadaşlar. Yeni sıramıza geldim. Su taşımızı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımızın önüne iple birlikte incimi alıyorum ve bakın hep
ilk trabzanı ve son trabzanı kutucuğun içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Bir incili trabzan, bir boş trabzan, bir incili trabzan, bir boş trabzan, bir incili trabzan, bir boş trabzan ve son trabzanımız bir önceki kutucuğun içerisine bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, su taşı 4 zincir ve 19 trabzanımız ile bu sıramızı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar, buradaki mantık her sırada bir tane inciyi artırıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Kutucuğun içerisinde ilk trabzanı yapıyoruz. Sonrasında bir incisiz bir incili, bir incisiz bir incili, bir incisiz bir incili olmak üzere sırayı tamamlıyoruz. Şimdi burayı 6 zincir, 6 tane inci olacak şekilde söylediğim mantıkla tamamlayın arkadaşlar. Sonrasında bu su taşının olduğu yerde tekrardan görüşelim. Orta kısımda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 inci oluncaya kadar ördüm arkadaşlar. Az önce size anlattığım şekilde. Yine 19 trabzan, 4 zincir, bir su taşımızı yaptım. Artık incileri eksiltmeye başlayacağız. Şimdi artırma yaparken bu başlarda bir zincirli kutucuk yapmıştık ya. Şimdi 2 zincirli kutucuk yapıyoruz. 2 zincir çektik. Tığımızın önüne iple birlikte incimizi aldık. Bu sefer arkadaşlar birinci trabzanı atlıyoruz. İkinci boş trabzanın üzerine incili bir trabzan yapıyoruz. Bir tane boş trabzan yapıyoruz. Bir tane ince alarak trabzan yapıyoruz. Bir tane boş trabzan yapıyoruz. Bir tane ince alarak trabzan yapıyoruz. Bir boş trabzan yapıyoruz. Bir incili trabzan yapıyoruz. Bir boş trabzan yapıyoruz. Bir incili trabzan yapıyoruz ve toplamda 5 inci olduktan sonra baştaki trabzanı boş bırakıyoruz. Bakın bu baştaki trabzanı da boş bırakmıştık. Burayı da boş bırakıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Su taşımızı yapıyoruz. Ardından 4 zincir, 19 trabzanla sırayı tamamlıyoruz. Sonrasında yine bir sonraki sıraya 2 zincirle çıkın. 19 trabzan yapın. 4 zincir çekin. Su taşını yapın. Devamını beraber yapalım. Söylediğim gibi ördüm arkadaşlar. Zaten buralar hep sabit. Dediğim gibi su taşına kadar olan kısım. 2 zincirimi çektim. Tığımın önüne ip aldım. İncimi de aldım aynı zamanda. Kutucuğu atlıyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine incili bir trabzan yapıyorum. Ardından bir tane incisiz boş trabzan yapıyorum. Sonrasına incili trabzan yapıyorum. Bir boş trabzan, bir incili trabzan, bir boş trabzan, bir incili trabzan diyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. En baştaki trabzan yine boş kalıyor. Bakın en baştaki buradaki trabzanı da atlamıştık. Bu sıra sonundaki bir trabzan da boş kalıyor. 2 zincir çekiyoruz. Önce su taşımızı yapalım. Sonra 4 zincir çekip 19 trabzanımızla sırayı tamamlayalım. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş oluşuyor. Bu baklava dilimi olacak şekilde. 1 inci ile başladık. 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inciye kadar artırdık. Şimdi 6 inciden sonra eksiltmeye başladık. 5 inci, 4 inci, bir sonraki sırada da 3 inci kullanacağız. Yine su taşının olduğu yere kadar örelim. Orada tekrar devam edelim. Geldik sıra başına arkadaşlar. 2 zincir çektik. Tığımızın önüne incimizi aldık. Birinci trabzanı yani incili trabzanı atladık. İkinci boş trabzan üzerine bir incili trabzan yapıyoruz. Bir boş trabzan yapıyoruz. Bir incili trabzan yapıyoruz. Bir boş trabzan yapıyoruz. Bir incili trabzan yapıyoruz ve sıra sonundaki bir tane trabzanımız kalıyor. 2 zincirle su taşımızı yapıp devam ediyoruz. Son 2 sırayı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birer tane başlardakini atlayarak
2'ye düşürün inceyi, sonra 1'e düşürün, sonrasında beraber devam edelim. Baklava dilimimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi en son birinci kalan sırayı da ördüm. Sonraki sırada yine süt taşına kadar geldim. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer süt taşının içine bir süt taşı daha yapıyorum. 1 2 pardon 2 zincir çekiyorum, süt taşı yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sonrasında burun kısmını tamamlamış olacağız zaten. Devamını beraber başlayalım ve bitirelim. Bu şekilde devam edelim. Bakın böyle oldu. Modelimiz temel kısmı tamam arkadaşlar. Şimdi ben 37-38 numaraya, özellikle 38 numaraya uygun yapıyorum. Siz de ona göre uzunluğunu ayarlarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ön kısmı bu şekilde tamamladım. Bakın modelimiz böyle oturdu. Arka kısımdayım şimdi. Sırayı tamamladım. Şöyle tekrar kaydırma yapayım. İlmeğimizi genişletiyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şimdi yan tarafları yapacağız arkadaşlar. Şu deliğin direkt içine tığımı geçiriyorum. İpimi oraya alıyorum. Bu 4 zincirle yaptığımız deliğin içerisine 1-2 zincir çekip 2 tane trabzan yaparak başlıyorum. 1 2 sıra sonuna kadar, yani diğer başta bu deliğe kadar her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Sadece şurada bağlantı yeri kötü görünmesin diye şu araya bir tane daha trabzan yapacağım arkadaşlar. Sıra sonunda birlikte ilmek sayısını sayarız. Gerekiyorsa ilerleyen kaçıncı sırada artırma yapacağınızı ben size söylerim. Dediğim gibi şu kaydırma yaptığımız bağlantı yeri var ya, mesela trabzan burada bitiyor. Diğer trabzan burada başlıyor. Ben şu kaydırma yaptığımız bağlantı yerine bir tane daha trabzan yaparak orada delikli kötü bir görüntü oluşmasına engel oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şuraya kadar şuraya da 2 trabzan yapacak kadar ilerleyelim. Sonrasında kaç sıra öreceğimizi ben size söyleyeceğim. Dediğim yere kadar geldim yine arkadaşlar. Bakın 4 zincir çekerek yaptırdığımız kutucukların 2 tane trabzan bu baştan, 2 tane trabzan da bu baştan yaptık. Bu şekilde burundan sonrasını ilerleteceğiz. 2 zincir çekip geriye döneceğiz ve düz trabzan yapacağız. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece birlikte ilmek sayısına bakalım. Ona göre ben size artırma yapıp yapmayacağımızı söyleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi toplamda buradan sonra 15 sıra öreceğiz arkadaşlar topukla birlikte. 15 sıranın 3 sırası topuk kesme olacak. Yani şimdi 11 sıra örelim. 12. sırada bir sağdan bir soldan 2 tane artırma yapalım. 11 sıra örelim. Şu hariç 11 sıra, bununla beraber 12 oluyor. 11 sıra örelim. 12. sırada bir sağ taraftan bir sol taraftan 2 artırma yapalım. Toplamda 46 ilmeğe ulaşalım arkadaşlar. Sonrasında da zaten 13, 14 ve 15. sıralarda da topuk kesme işlemini yapacağız ve patiğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, devam ediyorum böyle, bakın. Herhangi bir başka bir işlem yok. Trabzan yapacağız sadece arkadaşlar. Burundan sonrasını ördüm arkadaşlar. Bakın zaten ben şurayı ördükten sonra saymıştım. Bir sıra ördükten sonra saymıştım. Şimdi orayı dahil ederek bakalım kaç sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördük. Bu 13. sırada bakın bir tane burada artırma yaptım. Bir tane de burada artırma yaptım. Şimdi 14. sırada toplamda 20 tane ilmek ördüm.
arada 6 tane trabzan sık iğne yapacağım. Topuk için 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım topuk için. Şimdi 20 tane trabzanımı yapıp sıra sonuna gideceğim. Sonra 2 zincir çekip geri bir üst sıraya çıkıp 20 trabzanımızı yaparak topuk kısmına devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buralarda 2 artırma yaptığımızda arkadaşlar toplamda 46 tane ilmeğimiz oldu. Bu 46 ilmeğin 6 tanesini ortada topuk için kullanıyoruz. 20 sağda 20 solda olmak üzere 40 tane ilmeğimizi de patiğin diğer kısmını yapıyoruz. Şimdi burayı başa gelelim arkadaşlar. Dönüşte yine 20 trabzan yaptıktan sonra tam bu noktada görüşelim tekrardan. 20 trabzanımı yaptım. Ortadaki 6 tane sık iğne olan yere geldim. Şimdi bir sık iğneyi alıyorum arkadaşlar. Tığımda tutuyorum. İkinci sık iğneyi alıyorum. Tığımda tutuyorum. Sonra ikisini birlikte çektiriyorum. Yani 2 sık iğneyi 1'e düşürmüş oluyoruz. Sıradaki bir sık iğneyi aldım. Tığımda kaldı. İkinci sık iğneyi aldım. Sonra bu ikisini birlikte çektiriyorum. Tığımda kaldı. Pardon, 1'e düşürdük. Dördüncü sık iğneyi, pardon, 5. sık iğneyi aldım. 6. sık iğneyi aldım. İkisini birlikte çektim. Toplamda 1 2 3'e düşürdük. Şimdi 20 trabzanla devam edelim. Ardından 20 trabzan yaparak geri dönelim yine. Topuk kısmının son sırasını yapmış olalım. 20 trabzanımı yaptım. Tekrardan 3 tane sık iğnenin olduğu yere geldim. Birinciyi atlıyorum. İkinciye bir sık iğne yapıyorum tam ortadakine. 3. sık iğneyi atlıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum ve 20 trabzanımı örüyorum arkadaşlar. 20 trabzandan sonra kenar oyasını yapıp sonrasında arkadan patiğimizi birleştireceğiz. İpimizi hiç kırmadan bir patiği bitirmiş olacağız. Pardon. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sonra kenar oyasını birlikte örelim. Kenar oyasında da incir diyorum. İnci kullanacağım arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Patiğimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi kenar oyasına geçelim isterseniz. Kenar oyası için arkadaşlar ipi kırmamak için bir de ters yönden kenar oyası yapmamak için şu patiğimin şurası böyle duracak. En son orayı birleştireceğim. Şuraya tığımızı batıyorum. İlmek alıyorum ve kaydırma tekniğiyle burayı birleştirdim. Şimdi tığımızın önüne bir ip alalım arkadaşlar. Birinci değil, ikinci trabzanın şurasına 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım. 6 tane trabzan yapalım. 6 tane trabzan yaptıktan sonra bu trabzanı atlıyorum. Onun yanındaki şu şeye bakın. Burası trabzanın, burası değil, burasına. Şurayı doldurdum. Bu trabzanın içine atladım. Onun yanındaki ilk deliğe, tepe olan deliğe tığımızı batıyorum ve burayı buraya sabitliyorum. Şimdi bir tane ince alıyorum. İnciyi şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle. Aynı deliğe bir tane daha. İnci böyle dışarıda kalsın diye arkadaşlar. İnciyi örmüyorum. Bakın. İnciyi şöyle önde tutuyorum. Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bu trabzanı atladık. Yanındakinin içerisine. Yine 1 2 3 4 5 6 trabzan yaptım. Yandaki deliğe atladım. Onun yanındaki şu tepe noktasına bir sık iğne yaptım. Bir tane incimizi aldım. Bakın inciyi önde tutuyorum arkadaşlar. İnciyi önde tutarak aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Böylelikle incimiz önde kalıyor arkadaşlar. Tığımın önüne ip aldım. Şuraya atladım. Şuraya bakın. Aslında iki tanesinin orta yerine de inci geliyor. Şunu atladım buraya. Yine 6 tane trabzan yapıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6 trabzan yaptım. Şurayı atlıyorum. Şu trabzan yeri atlıyorum. Tam şu orta noktasına sık iğne yaptım. İncimizi alıyorum. İncimizi dediğim gibi önde tutarak şöyle öne alın. Tığ arkada kalsın. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapın. Tığımın önüne ip aldım. Bu yandakini atladık. Buraya geldik. 6 tane. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ortaya kadar gelelim. Sonrası ortayı nasıl yaptığımı da göstereyim. Ön kısmı nasıl yaptığıma gelelim arkadaşlar. En son inciyi yaptığımız yer burasıydı. Oradan sonra bakın bir tane trabzanlık yer var. O trabzanı atladık. Bu ilk 4 zincirlik yere 6 tane trabzan yaptım. Sonra su taşının tam ortasına bir sık iğne yaptım. İnciyi aldım. Bir sık iğne daha yaptım. Affedersiniz arkadaşlar, zil çaldı. Şimdi su taşının içine bir sık iğne yaptım. İnciyi aldım. Bir sık iğne daha yaptım. Sonra iki su taşının ortasındaki 4 zincir çektiğim yere 6 trabzan yaptım. Yine su taşının üstüne denk geldi. Bir sık iğne, ince sık iğne. Sonra 6 trabzan, sonraki 4 zincire. Şimdi devamı aynen buradaki gibi yapacağız arkadaşlar. Bakın 6 zincir çektim. Pardon, 6 sık iğne trabzanı doldurdum. Bir tane trabzan atladım. Onun hemen yanındaki tepe noktasına bir sık iğne yaptım. Bir incimizi aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar, anlatırken böyle sık iğne trabzan karıştı ama görseller oldukça yakın. Aynı yere bir sık iğne daha yaptım. İnciyi alarak tığımın önüne ip aldım. Buraya atladım. Burasının içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim arkadaşlar. Sonra zaten patiğimizi birleştirip son halini göreceğiz. En sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Şimdi başlangıç yerine kaydırmayla batıyorum bu sefer. Aynı yere şimdi ince alıyorum. Bir tane incimiz de burada olsun. Aynı yere bir tane daha kaydırmayla batayım. Bu şekilde bir iki zincir çekelim. Patiğimizi ters çevirelim. İç kısmı yapalım arkadaşlar. Şimdi birbirine denk gelecek yerlerde ilmeklerle sık iğne tekniğiyle birleştirelim arkadaşlar. Herhangi farklı bir işlem yok. Bu şekilde sık iğne ile birleştirin. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Az önce ezan okundu. Onu bekledim bitmesini. Şimdi sık iğne yaparak birleştirmemizi yapalım. Sonra ipimizi kıralım. Manken ayağımıza giydirelim. Bakalım nasıl görünecek. Evet, sonuncuyu da yaptım. Bir zincir çektim. İpimizi kırdım. Şu şekilde ilmeğin içinden çekiyorum ipimi. Böyle de gayet sağlam oluyor. Yani basit bir işlem gibi görünüyor ama sonradan bu ipi çıkarmak, bulmak biraz uğraştırıcı oluyor arkadaşlar. Hani kolay kolay çıkmaz, merak etmeyin. Akma, kayma falan yapmaz. Evet. Bunu da böyle yaptık. Evet, bu şekilde topuk kısmı manken ayağımıza giydirelim. Evet, bu şekilde kenar oyası muhteşem görünen patiğimiz tamam arkadaşlar. Ben bu patiği 38 numaraya uygun olarak ördüm. Siz eğer bu patiği daha küçük ayaklar, yani 35-36 için örmek istiyorsanız, ben 14 trabzanla başladım. Siz 13 trabzanla başlayın. 39-40 numara için örecekseniz 15 trabzan ile başlayabilirsiniz. Veya 14 trabzan ile başlayıp şu son sırada 2 artırma yapmıştım ya hani 52'ye tamamlamak için. Siz onu 54'e tamamlayın. O şekilde
patiğiniz örün arkadaşlar. Uzunluk olarak da şuradan itibaren her ayak numarası için bir sıra fazla örerek dilediğiniz ayak numarasını örebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun, bu şekilde patiğimiz. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Çok çok gösterici, çok güzel bir patiğimiz oldu. Umarım siz de beğenerek zevkle örersiniz. Çok çabuk da bitiyor. Bir günde 2 çift bile örebilirsiniz eğer vaktiniz varsa. Öğren arkadaşlar, Instagram'da myhobbyom etiketiyle hikayenizde paylaşırsanız ben de size hikayemde yer veririm. Kolay gelsin.